Merhaba sevgili aslan burçları, yükseleni aslan olan arkadaşlar. Sizin için niyetlendim, falımı kapattım. Arkadaşlar, kolektif bir açılım. İyileri kendinize, kötüleri evrene gönderelim lütfen. İlk önce aylık olarak bakacağım, sonra hafta hafta bakmaya devam edeceğim fallarınıza. Ne diyoruz? Neyse halınız çıksın falınız sevgili dostlar. Yükseleni aslan burcu aslan olan arkadaşlar, şöyle açıp göstereyim sizlere. Bakın, böyle bir içini gösterdim ve başlayalım sevgili dostlar. Telvelerinizde böyle tel örgüyle çekilmiş bir sınır olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu bana kendi etrafınızda çizdiğiniz kişisel sınırınızı ifade ediyor. Siz böyle izin vermedikçe hiç kimse sizin fiziksel ya da böyle duygusal olarak sınırınızı geçmemeli arkadaşlar. Ama siz ara ara bunu ihmal ediyorsunuz ve sınırlarınızı geçmesine izin veriyorsunuz. Geçmişte birinin de buna izin vermişsiniz, müsamaha göstermişsiniz ve zarar da görmüşsünüz sevgili dostlar. Lütfen insanlara dur demeyi öğrenin. Dur dinde yani sizi hiçbir şekilde eleştirmeye hakları yok sevgili dostlar. Böyle telvelerin arasında böyle pileli etekli kadın figürü görüyorum sevgili dostlar. Siz bir kadınla ya da bir kadınlarla mı diyeyim artık bilmiyorum. Böyle bir çatışma halindesiniz ve bu kişi eşinizin ailesi tarafından biri, bu çatışma yaşadığınız kişi arkadaşlar. Ve eşinize konuyla alakalı böyle bir şeyler anlattığınızda çoğu zaman sizi haklı bulmuyor nedense. Bu da sizin sinirlerinizi bayağı bir geriyor arkadaşlar. Bu sürtüşmeler ayın 10'unda ve 25 arasında da bayağı böyle bir fazlalık gösterecek. Hayatınızda böyle bir problem yaşayacağınız günler olacak. Ayın 10 ile 25 arası. O aileyle aradaki problemler bir ön plana çıkacak arkadaşlar. Canınızı sıkan bir belirsizliğin yakında netleşeceğini söylüyor telvelerimiz arkadaşlar. Bu belirsizlik işle ilgili olabilir, maddi olabilir, birinin durumuyla ilgili de olabilir sevgili dostlar. Birkaç hafta içerisinde netleşecek, sonucu olumlu olacak ve siz oldukça rahatlayacaksınız arkadaşlar. Vakti zamanında böyle maddi olarak çok sıkışmışsınız, problem yaşamışsınız ve çevrenizde samimi olduğunuz birinin de durumu o kadar iyi ki ama sizde hiçbir şekilde yardımda bulunmamış, hatta sizi yok saymış gözüküyor sevgili dostlar. Umursamamış açıkçası. Şimdi sanki böyle her şey tam tersinde dönüyor. O kişinin size ihtiyacı olacak arkadaşlar, ama siz yine de vicdanlı insanlar olduğunuz için bir şekilde manevi olarak yanında duracağınızı söylüyor. Bakalım böyle. Böyle hedefleriniz var arkadaşlar. Böyle bir hedef belirlemişsiniz. Hedefe ilerlemek için yollar belirlemişsiniz. Planlar yapmışsınız arkadaşlar. Çok yakın zamanda da bu hedeflerinize başlayacağınızı söylüyor arkadaşlar. Bu hedefleriniz içinde iki kişiyi de kapsıyor. Beraber böyle gideceğiniz bir yol alacaksınız sevgili dostlar ve ilerleyeceksiniz. Önü açık gözüküyor arkadaşlar. Sizin servetiniz böyle eşiniz ve çocuklarınız gibi gözüküyor arkadaşlar. Falda bu şekilde bir görüntü gözüküyor. Böyle küçük bir ev çıkmış sevgili dostlar. Bu bana şunu söyletiyor. İleride bütün ailenizi kapsayacak bir şans kapısı açılacak arkadaşlar ve çok güzel, olumlu süreç olacak ve hiç ummadığınız sorunlar bile çözülecek diyor telvelerimiz sevgili dostlar.
Sosyal olmayı seviyorsunuz, eğlenmeyi seviyorsunuz, gezmeyi, dolaşmayı seviyorsunuz. Birkaç yere böyle arkadaşlarla gitmişsiniz, eğlenmişsiniz. Geçici ama bazı şeyler yaşıyorsunuz. İçinizdeki sıkıntıları ve dertleri atmazsanız sevgili dostlar, bu geçici eğlenmeler, dolaşmalar pek de böyle sizi sağlıklı olarak ileriye götürmez arkadaşlar. Sorunları çözmeye bence başlamalısınız sevgili dostlar. İki kişiyle çatışma halindesiniz. Genellikle de böyle arkadaşlar, yani olumlu olumsuz her şeyi görüp söylüyorum. Kızmayın bana lütfen. Sonra neden böyle fal baktınız demeyin bana. Olumlu olumsuz bazı şeyler çıkıyor. O yüzden devam ediyorum. İki kişi böyle çatışma halindesiniz. Yani sürekli böyle hani fiziksel bir kavga değil ama yan yana geldiğinizde birbirinize laf sokma derecesine giriyorsunuz. Yani illaki sen ona bir laf söylüyorsun, o sana bir laf söylüyor arkadaşlar. Hatta en son bir bebek görmesinde böyle karşı karşıya gelmişsiniz bu kişiyle ve yine birbirinize böyle inceden inceye laf dokunuyorsunuz arkadaşlar. Böyle ellerinizi açmışsınız arkadaşlar. Böyle çok hayal ettiğiniz bir şey var ve dua ediyorsunuz. Bu bir de böyle hani sevdiğiniz kişiyle ortak bir hayaliniz diyeyim size canlarım. Bu olacak arkadaşlar. Maddi bir yanı var anladığım kadarıyla. Hiç aklınızda yokken de ilk adımı Mart aylarında atacaksınız. Söyleyeyim size. Koşuşturmacılı bir dönemdesiniz. Böyle iş imkanları kovalıyorsunuz. Şu anda yaşadığınız işten çok da memnun değilsiniz arkadaşlar. Bunu sanki Kasım ayında da, pardon, Aralık ayında da görmüştüm diye hatırlıyorum Aslan burçlarında. Aslında önünüze fırsatlar çıkacak ama daha zamanı var diyor arkadaşlar. İsminde F harfinde olan biriyle bir iş yapabilirsiniz sevgili dostlar. Birine kızmışsınız, kırgınlık yaşıyorsunuz, sırt sırta vermişsiniz, konuşmak istemiyorsunuz o kişiyle. Aslında böyle çok da büyütülecek bir konu değilmiş ama nedense ikiniz de birbirinize kırgınlık yaşamışsınız arkadaşlar. Bir de şöyle tabağımıza bakalım. Bakın, sıkıntılarınızın yavaş yavaş gideceğini, kalpten sevineceğinizi, kalbinizin ortaya çıktığını görüyor musunuz arkadaşlar? Yani böyle çok bir para akışı olmayacak arkadaşlar ama sizin sıkıntılarınızı giderecek kadar da bir paranın olacağını söylüyor sevgili dostlar, taybelerimiz. Böyle Alaaddin'in sihirli lambası gibi bir lamba çıkmış burada. Bir şeyi böyle çok diliyorsunuz, olmasını istiyorsunuz. Daha zamanı var arkadaşlar. Yani hemen olacak bir şey değil bence. Bir senesi bile var diyebilirim size arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakın, atınız çıkmış aslında. Bir maddiyat gelecek arkadaşlar. Ama dediğim gibi böyle çok büyük bir maddiyat değil. Ama sizin sıkıntılarınızı giderecek kadar elinize bir meblağ geçecek sevgili dostlar. Bu kadar arkadaşlar. Diğer haftalarda daha da güzel fallarımıza bakarız inşallah. Daha da güzel olumlu şeyler olur inşallah. Dediğim gibi ne görüyorsam onu söylüyorum sevgili dostlar. Kolektif bir açılım. İyileri kendinize, olumsuzları evrene gönderelim. Hepinizi çok seviyorum. Saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.